Değerli dinleyicilerim, hikayemizin 3. bölümüne hoş geldiniz. İyi dinlemeler. Eve uğradım. Kavanozun altından birazcık para alarak cüzdanıma koydum. Üst kattaki ev sahibi Ferhan Bey'in yanına çıktım ve kapıyı çaldım. Kapıyı 9 yaşındaki oğlu açtı ve beni görünce "Baba, Ramazan abi geldi" diye bağırdı. Ferhan abi geldi kapıya ve "Oo doktor bey, nasılsınız?" dedi. "İyiyim Ferhan abi, sen nasılsın?" dedim. "Nasıl olalım? Uğraşıyoruz işte" dedi ve "Hayrola, bir yere mi gidiyorsun?" dedi. Çenemi kaşıyarak "Ben de onun hakkında konuşacaktım. Birkaç günlüğüne şehir dışına gitmem gerekiyor. Senden de bir ricam olacaktı" dedim. "Ne demek oğlum? Söyle, ne yapabilirim?" dedi. "Senin arabayı birkaç günlüğüne almamın imkanı var mı?" dedim. Dediği lafa bak hele ya. "Tabii oğlum, dur getireyim arabanın anahtarını" dedi. Birkaç dakika sonra geldi. Anahtarı ve ruhsatı uzatarak "Buyur oğlum" dedi. "Çok sağ olasın Ferhan abi" dedim. "Ne demek oğlum? Hayrola, nereye böyle? Yardım edebileceğimiz başka bir şey var mı?" dedi. "Teyzemin oğlu hastalanmış. Onu görmeye gideceğim Ferhan abi. Ölüm döşeğindeymiş. Tekrardan çok sağ olasın" dedim ve elini öperek dışarı çıktım. 96 model Broadway vardı. Arabanın kapısını açtım ve arabaya bindim. Hava hala soğuktu ve yollar karlıydı. "Umarım bir şey gelmez başımıza" diyerek besmele ile kontağı çevirdim. 5-10 dakika motoru ısıttıktan sonra yola koyuldum. Yollar epey kar kaplıydı. Havada sisliydi. Yolum çok değildi. Nereden baksan 1 veya 1,5 saatlik yolum vardı. Yolda olan kazaları gördükçe aklıma eşim ve kızımı kaybettiğim trafik kazası gelmişti. Luna Park'a götürmüştüm onları. Gece saat 2.30'tu. Eşim de bankta oturmuş, çekirdek yerken kızlar da atlı karıncaya biniyordu. Onları izliyorduk uzaktan. Neredeyse her ay yapardık böyle. İşimden arta kalan her vaktimi ailem ile geçirirdim. Onları çok seviyordum. Hatta tapıyordum. Gece daha da geç olduğunda arabaya bindik. Ormanlığın yanında uzanan bir yol vardı. Oradan geçiyorduk. Yol genelde boş olurdu. Bir de saat bu kadar geç olunca normaldi. Yol boş olduğu için eşimle birbirimize bakarak gülüyor, şarkılar söylüyorduk. Yavaş yavaş sürüyordum. Bir yandan elimi arkaya atıp kızları gıdıklıyordum. Merve gülüyordu. O esnada eşim çığlık attı. Önüme döndüğümde küçük bir çocuk önümde duruyordu. Çarpmamak için direksiyonu sola doğru kırdım. Yol yerden yükselmişti. Ormanlığa doğru uçtuk. Araba takla atmıştı. Gözlerim kapanıyordu, engel olamıyordum. Kızlarım bayılmıştı. Her yeri kan içindeydi. Eşimin her yerine cam kırığı batmıştı. Yüzü parçalanmıştı. Ağlamaya başladım. Doğrulmaya çalıştım fakat omzumu ve ellerimi kıpırdatamıyordum. Kırılmıştı. Kafamı yola doğru çevirdim. Küçük bir çocuk yolun ortasında yüzü bana doğru dönük bakıyordu. Kısa boylu, zayıf, yüzü gözükmüyordu karanlıktan ve elinde bir cisim. Tüm gücümle frene bastım. Şimdi hatırladım. Kaan'ın anlattığı cisim vardı o gece çocuğun elinde. Donup kalmıştım. Bu nasıl olabilirdi? Tekrar düşünmeye başladım o geceyi. Belki olayın etkisinde kalmışımdır diye. Fakat Kaan'ın anlattığı cismin aynısıydı bu. Kafamı direksiyona vurmaya çalıştım ve bağırıp ağlamaya başladım. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilirdi dedim. Üşüyordum. İçim buz gibi olmuştu. Fakat bunun sebebi dışarıdaki kar değildi. Geri dönmeyi düşündüm fakat oraya gittiğimde karşımda Kaan mı yoksa başka bir şey mi var bilmiyordum. Yoluma devam etmeye karar verdim. Hastanenin ışıkları görünmeye başlamıştı. Hastaneye varmıştım. Arabayı park ederek çantamı alıp hastaneye girdim. Hava yavaş yavaş kararıyordu. Lobiye giderek "Merhaba, kolay gelsin" dedim. "Merhaba, sağ olun" dedi lobideki kız. Sesi telefonda konuştuğum kıza benziyordu. "Doktor Serap Hanım ile görüşmek istiyorum. Müsait mi acaba?" dedim. "1 dakika, arıyorum" dedi. Birkaç dakika sonra "Şu anda hastası olduğunu, başka zaman gelmenizi söyledi" dedi. "Odası ne taraftaydı?" diye sordum. "Hemen solda 2. oda." Fakat şu anda kızın tarif ettiği odaya doğru gittim. Odanın kapısını çalmadan içeri daldım. Serap Hanım içtiği çayı püskürterek "Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz?" dedi. Arkamdan ise o kız geldi. "Serap Hanım, lütfen bana birkaç dakika verin" dedim. Fakat bunu kibar bir dille değil, bağırarak sinirli bir şekilde söyledim. "Odama böylece giriyorsunuz,
Bir de benden birkaç dakika mı istiyorsunuz?" dedi. "Onun için kusura bakmayın," dedim. "Lütfen çıkar mısınız? Yoksa güvenlik çağırmak zorunda kalacağım," dedi. "Ben Ramazan Serhatlı. Kaan Bahadır'ın doktoruyum." Dememle Serap Hanım'ın lobideki kıza güvenlikleri çağır demesi bir oldu. Yerinden irkilerek geriye doğru gitti. "Lütfen sakin olun. Sadece birkaç dakika konuşmak istiyorum," dedim. Lobideki kız çoktan gitmişti. Serap Hanım çığlık atıp yardım istemeye başladı. Fakat hiçbir şey yapmamıştım. Yapmayacaktım da. Sadece konuşmak istiyordum. Tüm gücüyle bağırarak "Defol!" dedi. "Lütfen sakin olun," diyerek yanına yaklaştım. Elini gelme dercesine uzatarak "Sakın orada kal," dedi. Güvenlikler gelmişti. Kollarımdan tutup beni çıkarmaya çalışıyorlardı. Fakat ben çırpınıyor, bir yandan ise "Serap Hanım, lütfen, sadece bir dakika, yalvarıyorum," dedim. Dinlemiyordu. Güvenlikler ise beni çoktan hırpalamaya başlamıştı. Tam odadan çıkacakken, "O kabusları siz de gördünüz. Kaan'ın sadece 10 yaşındaki çocuk olmadığını siz de anladınız. O yüzden ondan soğudunuz, biliyorum. Ben de aynı durumdayım. Yalvarıyorum, yardım edin," dedim bağırarak. Serap Hanım gözlerime baktı. Acınası gözlerle bana bakmıştı. Gözlerinde düşündüğünü görüyordum. Güvenliklere "Durun," dedi. Yanıma geldi. Beni güvenliklerin elinden aldı ve güvenliklere "Tamam," diyerek kapıyı kapattı. Oturmamı söyledi. Lobideki kızı arayarak içeriye kimse almamasını ve 2 tane kahve istediğini söyledi. Sandalyeyi tam karşısına koydum ve çantamı önümdeki küçük masaya koydum. "Serap Hanım, lütfen çıkarın paltonuzu, rahat olun," dedi. Paltomu çıkarıp oturduğum sandalyeye astım. Birkaç dakika sonra kapı çaldı ve 2 tane kahve geldi. Serap ayağa kalkarak kapıyı kilitledi. Cebinden sigara çıkararak "İçer misiniz?" dedi. Uzattığı sigarayı aldım ve kahvenden bir yudum aldım. Dedi Serap Hanım. Kaan geldiğinden beri yaşadıklarımı, Kaan'ın yaşadıklarını, eşim ve kızımı kaybettiğim kazayı, her şeyi anlattım. Fakat cismi söyleyince yine huysuzlandı. Elini saçlarının arasına götürerek yollarcasına çekti. "Hala onu mu görüyor?" dedi. "Bilmiyorum ama ben görüyorum," dedim. Serap Hanım tam kahvesinden bir yudum alacakken durdu ve bana bakarak "Siz mi?" dedi. Kısık bir ses ile "Evet," dedim ve kaza gecesi yolun ortasındaki çocuğu anlattım. "Buraya gelmeniz bile benim için ne kadar tehlikeli. Şu anda sizinle konuşmamalıyım, onu bile bilmiyorum," dedi. "Serap Hanım, size olanları anlattım ve adım gibi eminim bunların çok daha fazlasını siz yaşadınız," dedim. Serap sigarasını tüm gücüyle çekerek "Onunla 3 sene kaldım. Onun gibi biriyle 3 sene kalmak nasıldır bilir misiniz?" dedi. Hiçbir şey söyleyemedim. Bakın Ramazan Bey, Kaan buraya geldiğinde oldukça sakin, sıradan bir çocuktu. Onu ilk günler o kadar çok severdim ki her gün bahçeye çıkarıp gezdirir, bilgisayardan oyunlar oynatır, sürekli onunla ilgilenirdim. "Çocuğum gibi severdim onu ama," dedi. "Ama gerçek yüzünü gördünüz," dedim kısık bir ses ile. Serap Hanım'ın anlatacak bir şeyleri vardı fakat çekiniyordu veya korkuyordu. Asistanımın Kaan'ın sürekli geceleri kendi kendine konuştuğunu, yemek götürmeye gittiğinde öylece pencereye baktığını, insanlara sert davrandığını söyledi, dedi. Ve bana iyice yaklaşarak kısık bir ses ile "Ramazan Bey, ben bir psikoloğum. Benim görevim insanları iyileştirmek fakat Kaan geldiğinden beri her günüm kabus ile geçmeye başladı. Hastalarımdan bir farkım olmamaya başladı. En sonunda dayanamadım ve buradan gönderme kararı aldım. Ben ona yardım ettikçe, elimi uzattıkça kabuslarım daha artıyor. Gördüklerim daha sık görünmeye başlıyor. Onu yolladıktan sonra garip bir şekilde gittiklerine düzeldiğimi gördüm," dedi. "Size buraya gelmeden önceki yaşadıklarını anlattı mı?" diye sordu. "Henüz hepsini değil," dedim. "Peki neden öğrenmek istiyorsunuz?" diye sordu. Serap Hanım 11 sene önceki trafik kazasında o çocuğun elinde Kaan'ın anlattığı cisim vardı. İnanın ama inanmayın, onu gördüğüme yemin edebilirim. Nasıl bilmiyorum ama tuhaf bir şekilde ben de bu işin içindeyim ve bu işin içinden sizin gibi Kaan'dan uzaklaşarak çıkabileceğimi zannetmiyorum," dedim. "Diyelim ki her şeyi öğrendin. Sonra ne olacak?" diye sordu. "Bilmiyorum. Elbette bir çaresi bulunur. Aklımda onlarca soru var. Cevabını bulamadığım ve her cevapsız soru sanki kurşun gibi gün geçtikçe beni öldürüyor, bitiriyor. Aklımı yitirmeye başladığımı bile düşündüm Serap Hanım. Bir psikolog için bu ne demektir? Umarım anlıyorsunuzdur beni," dedim.
Anlıyorum. Fakat Kaan'a neden sormuyorsunuz? Sonuçta bunları yaşayan o, dedi. Bunları ona sormam imkansız. Onunla bir daha aynı odada kalmam da öyle. Bunların cevabını ancak sizden öğrenebilirim, dedim. Serap Hanım sigarasını pencereden dışarı atarak derin bir nefes çekti. Ve 15 dakika sonra işim bitiyor. Arabanız var mı, dedi. Evet, dedim. Güzel. 15 dakika sonra çıkalım o zaman, dedi. Dışarı çıktım ve Serap Hanım'ı beklemeye başladım. Dediği gibi 15 dakika sonra çıktı. Çantamı arabanın arka koltuğuna atarak arabaya bindik. Serap Hanım yolu tarif ediyor, ben ise sürüyordum. Yollar az da olsa açılmıştı. En azından kar yağışı azalmıştı. Onun yerinde benim oturmam gerekiyordu Ramazan, diye bir ses duydum. Serap Hanım'a döndüm. Bir şey mi oldu, dedi. Gözlerimi ovuşturarak yola devam etmeye çalıştım. Beni neden bıraktın Ramazan? Çocuklarımızı neden bıraktın, diye bir ses geldi. Ve sanki boynuma bıçak batırılmışçasına anlık bir acı girdi boynuma. Arabanın hakimiyetini bir anlık kaybettim. Fakat hızlı gitmediğimizden sorun olmadı. Arabayı durdurdum. Kafamı direksiyona koydum. Şimdi de garip sesler duyuyordum. Eşimin sesiydi bu. Ağlamaklı oldum. Serap Hanım, iyi misiniz, dedi. Cevap vermedim. İsterseniz ben sürebilirim, dedi. Tansiyonum düştü sanırım. Siz sürseniz daha iyi olur, dedim. Ve yer değiştirdik. Kafamı koltuğa yaslayarak yolu izlemeye başladım. Serap Hanım'a göstermeden ağlıyordum. Fakat hakim olamıyordum kendime. Kendimi iyice kaptırmıştım. Onları özlemiştim. Birkaç dakika sonra 3 katlı bir evin önünde durduk. Arabayı park etti. Arka koltuktan çantamı aldım ve dışarı çıktım. Serap Hanım kapıyı kilitleyerek anahtarı bana verdi. En üst katta oturuyordu. Binaya girdik. Evin kapısını açtı ve içeri girdik. Acıktınız mı, dedi Serap Hanım. Açtım fakat zaten kadına oldukça yük olmuştum. Daha fazla yük olmamak için yok hayır sağ olun, dedim. Çay koyayım o zaman, dedi. O olur, dedim. Salona geçirdi beni ve odasına geçerek üstünü değiştirdi. Çok lüks olmasa da orta düzeyde bir evdi. Dikkatimi bir şey çekmişti. Evde bir tane bile ayna yoktu. Evin dış kapısından girdiğiniz anda karşısı direkt lavaboydu. Lavaboda bile ayna yoktu. Dile getirmedim bunu. Uzun bir süre ardından beyaz bir kazak ve siyah bir eşofman giyerek demlik ve bardaklarıyla salona geldi. İkimize de çay koydu. Zamanım kısıtlı Serap Hanım, dedim. Neyi merak ediyorsunuz, dedi. Kaan'ın kabuslarından sonraki olanları, dedim. Buradan sonrasını Serap Hanım Kaan'ın ağzından anlatıyor. O kabusları gördükten sonra anne ve babam bende değişiklikte gördüğünü söyledi. Cahildik, korkmuştuk. Anneannemlerin kulağına da gitmişti bu olay. Onlar da bir hocaya gitmemizi tavsiye ettiler. Tecrübeli, zengin, oldukça kudretli ve ilimli bir hoca varmış. Annem, babam ve ben yola koyulduk. Birkaç gün sonra varmıştık köye. Köy 3 tane dağın ortasındaydı. 3 köyün de arasından su akıyordu, nehir vardı. Köy çok küçük olmasa da sıradan da büyüktü. Halk bizi hoş karşıladı ve hocanın yerine götürdü. Bu süre zarfında o aynadaki şeyi görmeye devam ediyordum. Tuvalete gitmeye korkmuştum artık. Aynalara, bilgisayar monitörüne ne zaman baksam o siyah tüylü korkunç şeyi görüyordum. Bazen sabahları kalkıyorum, alnımın kanadını fark ediyordum. Fakat annemlere anlatamıyordum. Sanki gün geçtikçe beni kendi eline geçiriyor, gün geçtikçe onun oluyordum. Fakat hiçbir şey yapamıyordum ve bunu kimseye anlatamıyordum. Hocanın evine varmıştık. Çok büyük bir bahçesi vardı ve tam ortasında 2 katlı büyük bir ev. Arka tarafında ahırları vardı. Zengin olduğunu söylemiştim. Eve doğru gitmeye başladık. Hoca kapıda bizi bekliyordu. Bizi görünce yüzünde gülümseme vardı. Beklediği belliydi bizi. Serap Hanım Kaan Bahadır'ın ağzını anlatmaya devam ediyor. Babam hoca ile tokalaştı. 80'li yaşlarda, saçları ve yüzü bembeyaz, uzun boylu, yaşına göre kalıplı bir adamdı. Bizi eve geçirdi. Kuzu çevirmişlerdi. Bizim için güzel bir ziyafet verdiler. Babam ile sohbet ettiler. Sonradan söylediği kadarıyla zaman geçirtiyormuş. Akşam olmasını bekliyormuş, dedi Serap Hanım. Neden akşam olmasını bekliyormuş, dedim. Kaan ile değil de onunla konuşmak için, dedi. Pür dikkat dinliyordum. Devam etti. Yemeğimizi bitirdik. Sohbet ediyorlardı. Dedemi tanıyormuş hoca. Annemin babasını. Önceden onlar da burada kalıyorlarmış. Hatta dedem ile oldukça samimiymişler. Zaman iyice geç olmuştu.
Hoca düzenini bozup toparlanarak "Şimdi gelelim yakışıklıya" dedi. Ben hocaya bakıyordum, o da bana. "Korkuyordum ben. Ne olacağını bilmiyordum" dedi Serap. "Peki sonra?" diye girdim lafın arasına meraklı bir şekilde. Hoca anne ve babama burada beklemelerini söyledi ve beni alarak küçük bir odaya götürdü. Bir tane mum yakarak yere koydu ve bir karşısında hoca, diğer karşısında ise ben duruyordum. Mum tam ortamızdaydı ve hoca bir şeyler söylemeye başladı. Işık olmadığı için yüzünü göremiyordum. Sadece ellerini görüyordum. Ellerini açmış, Arapça bir şeyler okuyordu. Arada bir bana üflüyordu. Cümlesini kabih kelimesiyle bitirdiğinde ateş neredeyse tavana değecek kadar yükseldi. Saçlarımın bir kısmı yanmıştı. Etrafta gölgeler hareket etmeye başladı. Odanın içinde çok şiddetli bir rüzgar vardı. Fakat ateşte hiçbir hareketlenme yoktu. Tüm gücüyle gereğinden fazla yanıyordu. Güçsüzleşmiştim. İçimden ruhumun serbest kalışını hissediyordum fakat hala hayattaydım. Bedenim boşluğa düşmüş gibiydi. Elimi kaldıramıyor, hiçbir yerimi hareket ettiremiyordum. Hoca birdenbire durdu ve ateşe doğru üfledi. Ateşin ortası sanki boşmuş gibi hocanın üfürüğü yüzüme geldi. Az da olsa kendime gelmiştim. Fakat hala daha başım çatlıyordu, ellerim titriyordu. Halsizliğim devam ediyordu. Odada bir ses duyuldu, kahkaha sesi. Fakat dünyanın en korkunç kahkahasıydı bu. Çılgınlar gibi gülüyordu. Hoca tavana doğru kafasını kaldırarak "Kimsin sen?" dedi. Bu sefer daha şiddetli gülmeye başladı. "Ben senin Rabbinim" dedi alaycı bir ses tonuyla. Hoca bir yandan dua ederken bir yandan "Benim bir tek Rabbim var, o da Allah Teala'dır" dedi. Bu sefer kısık fakat net bir şekilde "Peki o burada mı? Burada sadece ikimiz varız. Sadece sen ve ben" dedi. Hoca tüm gücüyle "O her yerdedir" dedi. Ben kıpırdayamıyordum bile. Vücudum sanki benim değildi. Sadece gözlerimle olan biteni izliyordum. Korkuyordum, ağlıyordum. "Ne istiyorsun bu çocuktan?" dedi. "Buna karışma hoca" dedi. "Senin gibi çok şerliyle karşılaştım ben" dedi hoca. Ve Arapça bir şeyler okumaya devam etti. "Hangi kabiledensin?" diye sordu hoca. Odadaki tüm gölgeler durdu. Fakat ateş hala yanmaya devam ediyordu. Ve "Benim ne kabilem, ne ismim, ne cismim, ne soyum var. Ben tekim" dedi. Ve vücudumdaki tüm kemikleri sıkmaya başladı birisi. Her yerim bir pet şişe eline alıp sıkılmışçasına sıkıyordu. Kemiklerim kırıldı sandım. Gözümden yaş yerine kanlar gelmeye başladı. Dilim dışarı çıkmıştı. Nefes alamıyordum. Boğuluyordum. Çamur kusmaya başladım. Yere çökmüştüm. Yerde hareket edemeden uzanıyordum. Hocanın durduğunu gördüm. Hiç hareket etmeden, konuşmadan durduğunu. Ses de kesilmişti. Ateş tekrardan yükseldi. Gölgeler ortaya çıkmaya başladı. Etrafımızda daire çiziyorlardı. Hoca bağırmaya başladı. "Allah'a sığındım" diyordu. Sürekli bu cümleyi söylüyordu. Acı çekiyordu belliydi. Sol elini yere koyarak düşmemek için destek alıyordu. Ateşle yüzünün arasına sadece santimetreler vardı. "Allah'ım, küfre uğrayan bu şerliği" cümlesini tamamlayamadan bağırmaya, çığlık atmaya başladı. Yüzünün tamamı yanmıştı. Sağa sola saldırıyordu. Duvara koşuyordu. Fakat gölgeler etrafını sarmıştı. Kendini yerlere vurmaya başladı. Yere çöktü ve kafasını zemine vurmaya başladı. Çok sert bir şekilde kanamaya başlamıştı kafası. Sürekli kafasını yere vuruyordu. Alnı açılmıştı. Paramparça olmuştu. Bana doğru döndü. Yüzü çok korkunçtu. Ağlamak istedim. Fakat onu bile başaramıyordum. Kafasını bana doğru çevirerek kısık bir ses ile "Rabbim benim" dedi. "Bir bardak daha ister misin?" dedi Serap boş olan bardağıma bakarak. Duymamıştım. Birkaç saniye sonra omzuma vurmasıyla irkildim. Ve "Çay diyorum, ister misin?" dedi. "Evet evet olur" dedim. Mutfağa gitti ve birkaç dakika sonra geri döndü. "İyi misin sen?" diye sordu. Kendimden geçmiştim. Saçlarımı kaşıyarak "Evet iyiyim" dedim. "İstersen daha sonra devam edebiliriz" dedi. "Yok hayır iyiyim, devam et lütfen" dedim. Serap bardağındaki kaşığı çıkararak bir yudum aldı ve Kaan Bahadır'ın ağzından anlatmaya devam etti. Annem ve babam geldi. Gördükleri karşısında şok oldular. Annem ağlamaya başladı. Ben yerde uzanıyordum. Yavaş yavaş hareket edebiliyordum. Zaten kendime geldiğimde de hıçkıra hıçkıra ağladım. Hocanın eşi geldi odaya. Hocasını görür görmez ağlamaya başladı ve bana bakarak
Katil dedi. Çevredekilere bağırdı. Komşularına kocamı öldürdü bu kafirler, yardım edin ne olur diye çığlık atarak ağlamaya devam ediyordu. Babam derhal beni yerden alıp alelacele ettirerek dışarı çıkardı. Hocanın eşi arkamızdan bağırıyordu. Kaçmayın kafirler, katiller. Babam sürekli acele edin, koşun diyordu. Daha olayın şokunu bile atlatamadan kaçmaya başladık. Kapıdan çıktığımızda köylü halk ellerinde sopalarla, tırpanlarla, keserlerle önümüzdeydi. Babam kapıyı açınca üstümüze doğru gelmeye başladılar. Babam bizi arkasına alarak köylülere "Biz bir şey yapmadık, durun" diyordu. Hocanın karısı yukarıdan "Bunlar kocamı öldürdü, katil bunlar, şerliler" diye bağırıyordu. Annem ve babam sürekli biz bir şey yapmadık deseler de dinlemiyorlardı. Babam kaçmamı söyledi. Peşimden gelmeye çalıştı. Ama annem ve babam onları tutuyordu. Evin penceresinden atlayarak koşmaya başladım. Evin arkası iki dağın arasındaki nehre uzanıyordu. Birkaç dakika ağlayarak hiç durmadan koştum. Annem sürekli arkamdan bağırıyordu kaç diye. Arkamı döndüğümde ikisini de köylüler bir ağacın dibine götürdüler. Ben nehrin ilerisinde bir taşın arkasına çökmüş, hıçkıra hıçkıra ağlayarak izliyordum. Ellerindeki aletlerle dövmeye başladılar annem ve babamı. Sonra birisi 2 tane ip getirdi. Evin arkasındaki uzunca ağaçtan geçirdiler ve anne ve babamı astılar. "Öldüler mi?" dedim gözlerimi büyüterek. Anlatana göre evet dedi ve jandarmaya haber verilmiş. Geldiğinde kimse böyle bir olayın olmadığını, aylardır köylerine buradaki halktan başka kimsenin gelmediğini söylemiş dedi. "Peki Kaan, o ne yaptı?" dedim. "Bir çoban bulmuş onu. Jandarmaya götürecekmiş fakat birkaç gün işi varmış köyde. Kaan birkaç gün onunla kalmış. Ardından jandarmaya teslim etmiş" dedi. "Jandarma ile konuştun mu?" dedim. "Evet. Geldikten birkaç hafta sonra, bunu atlattıktan sonra gittim. Çoban onu getirdiğinde 3 gün hiç konuşmamış. Bir şey yememiş. Sürekli gece kabuslar görerek çığlık atıp dışarıya koştuğunu söylüyordu" dedi. "Bunları o yaştaki bir çocuk nasıl yaşayıp da böyle güçlü kalabiliyor?" diye sordum. Serap Hanım alaycı bir şekilde güldü ve "İlk zamanlar ben de böyle düşündüm. Çok sordum kendime fakat o Kaan değil. Yani ben öyle düşünüyorum. Her kim bilmiyorum ama sadece bedeni Kaan. İçindekinin, ruhunun temiz olduğunu düşünmüyorum" dedi. "Sen de mi? Yoksa cin mi diyorsun?" dedim. Serap sinirli bir şekilde bana baktı ve "O kelimeyi besmelesiz bir daha sakın kullanma. Hatta besmeleyle bile kullanma" dedi. "Ne yani, inanıyor musun bu saçmalıklara, hocalara?" dedim. Çünkü ben inanmazdım. Cinlere değil, hocalara. Bir psikolog için bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum fakat inanıyorum. Çünkü bu bilim değil Ramazan Bey. Bunu bilim açıklayamaz. Bu ilimdir" dedi. "Peki Kaan'ın ailesi? Yok mu bir teyzesi, dayısı, amcası, ne bileyim herhangi bir akrabası?" dedim. Ben de aynısını sordum jandarmaya. Fakat hiç kimsenin gelmediğini, kimsenin onu tanımadığını söyledi dedi. "Nasıl yani, inkar mı etmişler?" dedim. "Evet, maalesef" dedi. "Sigaran var mı?" dedim. Gülerek içeri gitti ve paketi getirip bir tane uzattı. Masanın üstünde çakmak ve küllük vardı. Sigaramı yakarak derin bir nefes çektim. "Peki bunun doğruluğunu nereden biliyorsun? Yalan olma ihtimali yok mu?" dedim. "Çocuklar yalan söylemez Ramazan Bey" dedi. Düşünmeye başladım. Düşündükçe kafamdaki soru işaretleri bir bir yok olmaya başlıyordu. Rahatlamıştım aslına bakarsanız. Başımda belki büyük bir bela vardı ama yine de garip bir şekilde rahatlamıştım. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz?" dedi. Elimle çenemi kaşıyarak "Bilmiyorum. Üstüne gideceğim sanırım" dedim. Serap Hanım tekrar güldü ve sigarasını yakarak "Ateş ile oynuyorsunuz. Mecaz anlamıyla değil, gerçekten ateş ile oynuyorsunuz" dedi. Değerli dinleyicilerim, hikayemizin 3. bölümünün sonuna geldik. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Hikayemizin diğer bölümünde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.